Dünyada öyle yerler var ki oralarda insanlar 100 yaşını görmekle kalmıyor, 100 yaşında hala bağ bahçe ekiyor, torunlarına hikayeler anlatıyor, gönüllü çalışmalara katılıyor. Kimi sabah 5'te kalkıp İncil okuyarak güne başlıyor, kimi dostlarıyla sake içerken kahkahalar atıyor. Peki nasıl oluyor da bu insanlar hem uzun hem de sağlıklı bir ömür sürdürebiliyor? İşte bu sorunun peşine düşen bir araştırma ekibi bizi inanılmaz bir keşfe çıkarıyor. Yolculuğumuzda dünyanın dört bir yanından mavi bölgeler olarak adlandırılan 5 farklı bölgeye uğrayacağız. Buralarda insanlar dünyanın diğer bölgelerine göre 10 kat daha fazla yüz yaşına ulaşıyor. Bu videoda bu gizemli bölgelerdeki insanların yaşam tarzlarını, sırlarını, alışkanlıklarını ve hayata bakış açılarını birlikte keşfedeceğiz. Ve belki de sonunda kendimize şu soruyu soracağız. Ben de böyle bir hayat yaşamak istiyor muyum? Hazırsan başlayalım. Videoya geçmeden önce belirtmek istiyorum ki sizlerin desteği bizim için çok önemli. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak mavi bölgeler ne demek? Biraz oradan başlayalım. 2004 yılında Dan Buettner isimli bir araştırmacı yazar bu sorunun peşine düşüyor. Bazı insanlar neden daha uzun yaşıyor? Neden bazı bölgelerde 100 yaş üstü insanlara rastlamak daha sık? Dan Buettner bilim insanlarından oluşturduğu bir ekiple dünyanın dört bir yanını gezmeye başlıyor. Yaptıkları geniş çaplı araştırma sonucunda 5 farklı bölgeyi keşfediyorlar. Bu bölgeler insanların sadece uzun yaşadığı değil, aynı zamanda hastalık görmeden sağlıklı ve aktif kaldıkları yerler. Bu bölgelerin ortak özelliklerine baktıklarında 9 temel yaşam alışkanlığı beliriyor. Bu alışkanlıklara 9 güç adı veriliyor ve bu güçler uzun yaşamın anahtarı olabilir. Ama onlara geçmeden önce gelin bu bölgelerde neler olup bittiğine yakından bakalım. Çünkü oradaki insanlar bizim gibi yaşamıyor. Onların dünyası farklı. Daha sade, daha anlamlı ve daha bilinçli. İlk durağımız Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Loma Linda. Burası özel bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. 7. gün Adventistleri. Bu insanlar inançlarının rehberliğinde oldukça sağlıklı bir yaşam tarzı benimsiyor. En dikkat çekici özellikleri beslenmeleri. Katı bir bitkisel diyet uyguluyorlar. Et neredeyse yok. Yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, tahıllar ve meyveler onların sofralarının baş tacı. Ama sadece yemek değil, aktif yaşamları da şaşırtıcı. 95 yaşındaki bir doktorun hala ameliyata girdiğini düşünün. Ya da 105 yaşında bir kadının her sabah 5.30'da kalkıp kutsal kitap okuduktan sonra kahvaltısını yapıp bisiklet sürmeye çıktığını ve sonra da gönüllü olarak 7 farklı yardım organizasyonunda çalışmaya gittiğini. İnanç, beslenme ve topluluk bilinci. İşte uzun yaşamın 3 temel taşı. Loma Linda'da bir arada bulunuyor. İkinci durağımız Ege'nin ortasında gizemli bir ada. Ikeria. Türkiye kıyılarına oldukça yakın olan bu ada hem doğasıyla hem de halkının yaşam tarzıyla adeta zamandan bağımsız yaşıyor. Buradaki insanlar kansere %20, kalp hastalıklarına ise %50 daha az yakalanıyor. Beslenme burada da Akdeniz diyeti üzerine kurulu. Zeytinyağlılar, taze sebzeler, patates, fasulye, tam tahıllar. Et nadiren tüketiliyor. Öğle uykusu ise kutsal bir gelenek. Ve bilim insanlarına göre bu küçük uyku molası kalp krizi riskini %35 oranında azaltabiliyor. Ama en çarpıcı hikaye bu adanın yerlisi Stamatis Moraitis'in hikayesi. Stamatis 22 yaşında büyük heveslerle Amerika'ya taşınıp ressam oluyor. İşlerinde başarı sağlayıp evini alıyor, evlenip 3 çocuk yapıyor. 66 yaşında ümitsiz bir akciğer kanserine yakalanınca Amerika'da ölmek yerine memleketine, ailesinin yanına taşınmaya karar veriyor. Burada temiz hava alıp şarap içmeye ve Akdeniz tarzında beslenmeye başlıyor. Hatta hasat almadan ölmeyi beklediği bir bahçe bile kuruyor. 37 yıl sonra Stamatis hala hayatta ve yılda 200 litre şarap üreten bir şarap bağı bile var. Sırrı sorulduğunda cevabı ölmeyi unuttum oluyor. Üçüncü durağımız Okinawa. Japonya'nın en güneyinde tropikal bir ada. Burası dünyada en fazla 100 yaş üstü kadının yaşadığı yer olarak biliniyor. Ama Okinawa'nın sırrı sadece uzun ömür değil, aynı zamanda dolu dolu, anlamlı ve neşeli bir yaşam. Okinawa halkı bir kavrama sıkı sıkıya bağlı. Ikigai, yani yaşam amacı. Her sabah onları yataktan kaldıran bir nedenleri var. Bu bazen torunlarına masal okumak, bazen bir bahçeyle ilgilenmek, bazense sadece dostlarıyla birlikte çay içmek olabilir. Ama hepsi için ortak olan bir tek şey var: topluluk bilinci. Okinawalılar daha çocukken küçük sosyal gruplara dahil edilirler.
Bu gruplara Moai denir. Moai üyeleri bir ömür boyu birbirine destek olur. Birlikte yemek yer, sohbet eder, dertleşir, sevinir. Ömürlerinin sonuna kadar birbirlerine finansal, duygusal ve pratik destek sağlıyorlar. Buradaki arkadaş gruplarının ortalama arkadaşlık süresi 102 yıl. Bu dostlar her gün bir araya gelip sake içiyorlar ve muhabbet ediyorlar. Ve tabii ki beslenme. Tatlı patates, soya ürünleri, deniz yosunu, sebzeler. Hepsi taze, sade ve sağlıklı. Yalnızca besinlerin ne olduğu değil, nasıl yendiği de önemli. Okinawa'da insanlar mideleri %80 doyduğunda yemeği bırakırlar. Bu felsefeye Arahachi-bu denir. Yani burada insanlar sadece ne yedikleriyle değil, nasıl yaşadıklarıyla da fark yaratıyorlar. Dördüncü durağımız İtalya'nın batı kıyısında yer alan Akdeniz'in ortasında gizemli bir ada, Sardinya. Bu ada özellikle erkekler arasında uzun yaşam oranının en yüksek olduğu yer. Sardinya halkı dağ köylerinde yaşıyor. Her gün dik yokuş çıkıyor, koyun gidiyor, zeytin topluyorlar. Yani istemeden de olsa sürekli hareket halindeler. Spor salonuna gitmiyorlar belki ama bedenleri hep çalışıyor. Peki sırları sadece fiziksel hareket mi? Hayır. Aile bağları burada çok güçlü. Üç nesil aynı evde yaşıyor. Yaşlılar yalnız değil, toplumun bir parçası, hatta merkezindeler. Gençler büyüklerinden öğüt alıyor, birlikte yemek yiyorlar. Sardinya'da her akşam sofralar kuruluyor. Ev yapımı ekmek, zeytinyağı, sebzeler ve kırmızı şarap. Özellikle Cananao üzümünden yapılan yerel şarap, resveratrol adlı antioksidan sayesinde kalp sağlığına iyi geliyor. Ve elbette sohbetler, bitmek bilmeyen kahkahalı, dostluk dolu sohbetler. Son durağımız Orta Amerika'da, Costa Rica'nın Nicoya Yarımadası. Buradaki insanlar için sağlık sistemi lüks değil, bir hak. Pura vida yani saf yaşam felsefesi burada bir yaşam biçimi. İnsanlar doğayla iç içe, sade ve dengeli yaşıyor. Sabah erkenden kalkıp bahçede çalışıyorlar. Egzersiz planı yapmıyorlar çünkü zaten hayatları hareketli. Yemekleri doğal, işlenmemiş ve yerel. Mısır bazlı tortillalar, siyah fasulye, kabak, muz, mango. Ama belki de en önemli sırları yaşama duydukları minnettarlık. Her gün hayat güzel diyebildikleri bir şey buluyorlar. Hayatın küçük anlamlarından keyif almayı öğrenmişler. Güneşin doğuşu, bir dostla yapılan kısa bir muhabbet ya da torunun gülüşü. Tüm bu bölgelerdeki yüzlerce yaşlıyla yapılan gözlemler ve görüşmeler sonunda onların ortak alışkanlıkları ortaya çıkıyor. İşte 100 yaşını geçenlerin 9 sırrı. 1. Doğru çevre. Dünyanın en uzun yaşayan insanları sağlıklı davranışları destekleyen sosyal yapılarda bulunmayı seçiyor veya bu yapıların içinde doğuyorlar. Bu yüzden çevremizi doğru insanlarla sarmamız hayat sürmemizi uzatabiliyor. Çünkü sağlık ve huzurlu bir yaşamı amaçlamış sevdiğimiz insanlarla birlikte yaşamak, yaşam kalitemizi ve yaşamdan aldığımız zevki arttırıyor. Okinawalıların Moais adını verdikleri 5 kişilik arkadaş grupları gibi. Sigara, obezite, mutluluk ve hatta yalnızlık bile bulaşıcı. Ve uzun yaşayan insanların arkadaş çevresi sağlıklı davranış biçimlerini destekliyor. 2. Sebze ağırlıklı beslenme. Dünyanın en uzun yaşayan insanların ortak besinleri sebze ve meyve. Özellikle fasulye, soya, mercimek gibi baklagiller en çok tüketilen besinlerden. Et ise ortalama ayda 5 kez iskambil destesi ölçülerinde porsiyonlar halinde tüketiliyor. 3. %80 kuralı. Yani hatırladığınız üzere Arahachi-bu, mide %80 doyduğunda yemeği bırakmak. Bu %20'lik fark kilo almakla kilo vermek arasındaki ince çizgi olabilir. Mavi bölgelerdeki insanlar en hafif öğünlerini öğlen veya akşamüstü yapıyor ve günün geri kalanında yemek yemiyor. 4. Şarap. Atlantisler haricinde tüm mavi bölgelerdeki insanlar düzenli ve hafif düzeyde alkol tüketiyor. Hatta düzenli ve hafif içiciler hiç içmeyenlerden daha çok yaşıyor. Burada önemli olan nokta günde 1 veya 2 kadeh içmek ve tercihen arkadaşlarla veya yemeğin yanında içmek. 5. Doğal yollarla hareket et. Dünyanın en uzun yaşayan insanları maraton koşmuyorlar veya spor salonunda saatler harcamıyorlar. Onun yerine hayatın doğal akışında hareket etmelerini sağlayan ortamlarda bulunuyorlar. Hareketi bir amaç olarak değil, araç olarak kullanıp düşünmeden yapıyorlar. Mesela bahçe ekip biçiyorlar, ne evde ne de bahçe işlerinde mekanik aletler kullanmıyorlar. 6. Sevdiklerimiz. Dünyanın en uzun yaşayan insanları ailelerine çok değer veriyor ve yaşlanan aile bireylerini yakınlarında veya kendi evinde tutuyor. Bu aynı zamanda evdeki çocukların hastalık ve ölüm oranlarını da düşürüyor. İnsanlar partnerlerine ve çocuklarına sevgi ve zaman ayırıyor.
Ki bu çocuklar büyüdüklerinde yaşlanan aile bireylerine bakım sağlıyor. Hatta torununun 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 elini tutabilmeyi cennete ayak basmak olarak nitelendiriyorlar. 7. Hayat gayesi. Okinawalıların Ikigai olarak adlandırdıkları şey, yani sabah uyanma nedenimiz. Yaşamımızda bir amaç sahibi olmak, yaşam beklentimizi 7 yıl arttırıyor. 8. Aitlik. Röportaj yapılan 263 uzun yaşamlı insanlardan 5'i haricinde hepsinin inanç bazlı bir komiteye üye olduğunu görüyoruz. Araştırmalara göre ayda 4 kez inanç bazlı bir pratikte bulunmak yaşam beklentisini 4 ila 14 yıl arttırabiliyor. 9. Ara vermek. Mavi bölgeler dahil tüm insanlar strese maruz kalır. Birçok hastalığa sebep olan stres, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi süresini de kısaltıyor. Dünyanın en uzun yaşayan insanların diğerlerinden farkıysa hepsinin bu stresi azaltmak için bir ara verme rutinlerinin bulunması. Okinawalılar her gün atalarını anıyor. Adventistler dua ediyor. Aikeryalılar öğle uykusu uyuyor. Sardinyalılar da happy hour yapıyor. Bu mavi bölgelerdeki insanlar uzun yaşamı bir hedef olarak değil, doğal bir sonuç olarak yaşıyorlar. Onlar için bu bir yaşam tarzı. Kendilerine değil topluma odaklılar. Rekabet değil dayanışma, hız değil dinginlik, tüketmek değil paylaşmak var hayatlarında. Belki de asıl sorulması gereken soru şu: biz bu hayattan ne kadar uzaklaştık? Daha önemlisi geri dönebilir miyiz? Türkiye 78 yıl ile ortalama yaşam beklentisi sıralamasında 52. sırada. Metropollerdeki yoğun, stresli ve sağlıksız yaşamlarımızı iyi bir mühendislikle yeniden inşa etmek mümkün. Umarım hepimiz alışkanlıklarımızı değiştirecek cesarete bir gün sahip oluruz. Kendi küçük mavi bölgemizi yaratmak için çok geç olmayabilir. Belki küçük bir adım, bir değişim yeterlidir. Soframıza bir tabak daha sebze koymak, bir dostumuzu daha sık aramak, telefona değil gökyüzüne bakmak. Unutma, yaş almak kaçınılmaz ama nasıl yaşlanacağımız bizim elimizde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.